5G telekomünikasyon teknolojisi, popüler teknoloji dünyasının bize sunduğu gibi sadece bağlantı nokta sayısı, kullanım kapasitesi, insan ve makine haberleşme hızlarındaki yaklaşık 10 misli artışın dışında, karasal mobil şebekelerin ötesinde, uzaya uzanan bir haberleşme mimarisinde de yeni bir dönüşümün başlangıcı oluyor. Mobil iletişim sektöründe teknoloji ve standart kriterlerini belirleyen kuruluşun da ipuçlarını verdiği, tarihsel bir dönüm noktası olacak şekilde yol almakta olan 5G iletişiminin uydu sektörüyle uyumlu birlikteliği var. Karasal olmayan şebekeler anlamına gelen NTN, Non-Terrestrial Networks kavramı yalnızca teknik bir eklenti değil, küresel bağlantısallığın geleceğine dair köklü bir vizyon değişikliğinin işareti. Bu konuda uzman olan Plan S firma yöneticisi Özdemir Gümüşay önemli bir makale yayınladı. Videomuzun içeriğinde hızla gelişen bu yeni teknolojinin geleceği noktayı ayrıntılı olarak inceleyen makaleyi de aktarıyoruz. Şu ana kadar çalışmakta olan geleneksel mobil şebekeler, kullanıcıların karasal baz istasyonlarına, yani kulelerden oluşan bir ağa, bağlanması üzerine kurulu. 3GP, PNTN mimarisinde ise, uzaydaki uydular dahil, farklı katmanlarda yer alan mobil iletişim unsurları, baz istasyonlarının işlevini devralan düğümler olarak sisteme entegre oluyor. Kullanıcı terminalleri denilen 5G özellikli cebinizdeki mobil telefonlar, hem karasal baz istasyonlarına hem de aynı arayüze sahip uydulara bağlanabilir hale geldiler. Bu entegrasyonun kalbinde birkaç kritik teknoloji yatıyor. LEO uyduları 500 ile 1200 kilometre arasındaki irtifada yörüngede bulunurlar ve bu mesafe, geostatik uyduların 36.000 kilometrelik irtifasıyla kıyaslandığında gecikmenin dramatik biçimde düştüğü anlamına gelir. Yakın yörünge küp uydu denilen LEO'da uçtan uca gecikme yalnızca 6 ile 30 milisaniye düzeyinde. Bu durum sesli ve görüntülü arama, kritik kontrol sistemleri ve gerçek zamanlı veri akışı gibi gecikmeye duyarlı uygulamaları uydu üzerinden mümkün hale getiriyor. ETN denilen, karasal olmayan adaptasyon planı katmanlı ve kendi içinde tutarlı. Standartlardaki 6 GHz, 6 bantlarda, onlarca megabit bölü saniye hızında D2C, Direct to Cell, servisleri tanımlanmış durumdadır. Aynı zamanda K ve Q bantlarında yüzlerce megabit saniyeye ulaşan kapasite ve sabit eğik çizgi hareketli platform desteğini genişletmiş oldu. Regeneratif Payload adı verilen ve 5G işleme kapasitesini doğrudan uydu üzerine taşıyan çığır açıcı mimari hayata geçirildi. Bu mimaride uydu artık yalnızca bir sinyal aktarıcı eğik çizgi aynalayıcı değil, uzaydaki akıllı bir baz istasyonu haline geldi. 6G perspektifinden bakıldığında ise tablo daha da netleşiyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin Kasım 2023'te yayımladığı çerçeve tavsiyesi, NTN'nin 6G şebekelerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu uluslararası bir uzlaşı olarak kayıt altına aldı. 6G standartlaştırma çalışmalarıyla başlayıp 2030'da tamamlanacak olup, bugün bu konuda atılacak adımlar 2030'ların mobil teknoloji haritasını belirliyor. LEO uydu katmanının 5G eğik çizgi 6G'ye sağlayacağı katma değer, sıradan bir kapsama genişlemesinin çok ötesinde, coğrafi kapsama açısından, karasal altyapının ekonomik veya teknik olarak ulaşamadığı noktalar olan, derin vadiler, okyanuslar, açık denizler, sınır hatları, orman bölgeleri gibi yerlerde uydu kapsaması ile kesintisiz bağlantı sağlanır. Coğrafi kapsama dahilinde olsa bile, hava araçları ya da dronlar içinde uydu bağlantısı yegane çözümü oluşturmaktadır. NTN mimarisinde kullanıcılar, sinyalin kaynağını fark etmeksizin aynı SIM kart ve aynı cihazla hizmet almaya devam ederler. Altyapısal verimlilik açısından yeni kuleler kurmak yerine uydular ile binlerce kilometre karelik alanlar kapsanır ve bu durum hem maliyet hem de kapsama alanının artırılma süreci bakımından karasal çözümlerle kıyaslanamayacak bir avantaj oluşturur. Dayanıklılık ve krizde süreklilik açısındansa karasal altyapı, deprem, sel, kasırga veya savaş gibi olaylardan doğrudan etkilenirken, uydu katmanı bu kırılganlıklardan bağımsızdır. Aynı zamanda ekonomik dönüşüm açısından hem servis sağlayıcılar hem de altyapı üreticileri için
hızla büyüyen küresel bir pazar ortaya çıkmakta. Dünyada neler oluyor? Global tabloya baktığımızda tek bir satırla özetlenebilecek bir gerçek karşımıza çıkmakta. Bu yarış çoktan başladı ve kızışıyor. Rakamlarsa oldukça çarpıcı. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya, Pasifik'te önde gelen mobil şebeke operatörleri, son 3 yılda uydu operatörlerine toplam 1 milyar dolarını aşan yatırımlar gerçekleştirdi. Bu yatırımlar sadece teknik bir merak değil, uzun vadeli stratejik pozisyonlanmanın somut ifadesi. Pazar analistleri, 2034 yılında uydudan mobil hizmetler pazarının 43 milyar ABD dolarına ulaşmasını öngörmekte olup, 2030'a dek yıllık bileşik %38 büyüme olacağını tahmin ediyor. Bu büyüme modelinin arkasında yalnızca ticari beklenti değil, aynı zamanda güçlü bir düzenleyici çerçeve ve hükümet iradesi de yatmaktadır. ABD, İngiltere, Japonya, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere onlarca ülke, mevcut 5G altyapısını NTN katmanıyla takviye eden ulusal stratejiler geliştirmekte. Acil durum mesajlaşmasından kırsal geniş bant bağlantısına kadar uzanan servis yelpazesinde bu ülkeler kendi egemenliklerini uydu katmanına da taşıma kararlılığında. Bu süreçte öne çıkan en dikkat çekici adım Avrupa Birliği'nden geldi. IRIS-2 adı verilen ve açılımı Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite adıyla bilinen proje, AB'nin Galileo ve Copernicus-Un, ardından 3. Uzay Amiral Gemisi LEO ve MEO yörüngelerinde toplamda 290'dan fazla uydunun konuşlandırılmasını öngören proje, 10,6 milyar avroluk bütçesiyle sadece bir bağlantı altyapısı değil, Avrupa'nın dijital egemenliğinin uzaydaki teminatı. Projenin ilk uyduları 2029 ile 2030'da fırlatılacak ve 2037'ye dek işletilecek. AB Savunma ve Uzay Komiseri imzalar atılırken durumu şu sözlerle özetledi. Tehdit altındayız. İletişimimiz tehdit altında. IRIS bize en zorlayıcı koşullarda bile bağlantı kurabilme kapasitesini verecek. Bu hamle yalnızca Avrupalı vatandaşların iletişim kalitesini artırmak için değil, küresel ölçekte haberleşme altyapısının 2 ya da 3 büyük gücün tekeline girmesini önlemek amacıyla yapılmalı. Egemenlik artık toprak sınırlarında değil, veri akışlarında ve spektrum kontrolünde şekillenmekte. Özetle, tüm dünya 5G ve 6G'yi uydu katmanı olmadan düşünmüyor ve uydu katmanı mobil haberleşmenin ayrılmaz ve doğal bir parçası olarak ele alınıyor. Burada sormamız gereken önemli soru ise şudur. Türkiye bu katmana teknoloji üreten taraf olarak mı yoksa bu teknolojilerden faydalanan taraf olarak mı dahil olacak? Türkiye, oldukça güçlü bir karasal mobil şebekeye sahip durumda. 1 Nisan 2026'da 5G'nin devreye alınmasıyla bu altyapı daha da güçlendi. Peki bu yeterli mi? Bu sorunun cevabının hayır olduğunu düşünüyorum ve bunun 2 temel nedeni var. Birinci neden. Türkiye bir depremler ülkesidir. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, yalnızca asrın felaketi olarak değil, aynı zamanda karasal iletişim altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu gördüğümüz zaman olarak hafızalarımıza kazındı. Baz istasyonlarının bir kısmı yıkıldı, fiber kablolar koptu ve enerji sorunları yüzünden birçok mobil şebeke bileşeni devre dışı kaldı. Tam da iletişimin en hayati olduğu anlarda, maalesef bölgedeki mobil iletişim altyapımız kullanılamaz hale geldi. Bu deneyim, karasal şebekelerin doğası gereği taşıdığı yapısal kırılganlığı bir kez daha kanıtlamış oldu. Oysa mobil şebekenin uydu katmanı bu kırılganlıktan bağımsız bir çözüm sunmakta. Yerde ne olursa olsun, uydular yörüngesini korur, kapsama alanı içinde kalan her cihaza bağlantı sağlamaya devam eder. Bu altyapı hepimizin cebindeki telefonlara anında mesaj iletebilir, telefonlardan acil durum ve konum bilgisi aktarabilir ve afet müdahale ekiplerinin temel haberleşme altyapısını ayakta tutabilir. Bu nedenle Türkiye, deprem gerçeği ile mobil şebekenin uydu katmanını bir lüks olarak değil, bir zorunluluk olarak değerlendirmelidir. Afet anı ve sonrasındaki altın saatler,
kaç insanın hayatta kalacağını belirlemektedir ve mobil iletişim altyapısının dayanıklılığı bu noktada hayati önem taşımaktadır. İkinci neden. Türkiye. Artık sınırlarından büyük bir ülke, coğrafi sınırlarını aşan küresel güç konumundadır. Askeri ve ekonomik ilişkiler, altyapı projeleri, insani yardım faaliyetleri, turizm, diplomatik ağlar ve yakın çevresindeki ülkelerle derin sosyal ve kültürel bağlar açısından Türkiye artık bölgesel bir güç olmanın ötesine geçmiş, küresel bir güç konumuna gelmiştir. Bu ayak izinin teknolojik karşılığı şu soruyu doğurmaktadır. Türkiye var olduğu her coğrafyada güvenilir ve bağımsız bir iletişim altyapısına erişebilmekte midir? Bugün bu sorunun yanıtı, büyük ölçüde yabancı operatörler ve altyapılar üzerinden geçmektedir. Bu durum, yalnızca bir rekabet sorunu değil, veri egemenliği, istihbarat güvenliği ve stratejik bağımsızlık açısından da ciddi bir handikaptır. Yabancı uydu sistemleri üzerinden akan her veri paketi, Türkiye'nin doğrudan denetim ve güvence altına alamadığı sistemlerden geçmektedir. Bir adım daha ilerleyecek olursak, günümüzün güvenlik ortamında sinyal kesintisinin kasıtlı ya da doğal bir sonuç olup olmadığını ayırt etmek giderek güçleşmekte. Afetler, krizler ve operasyonel süreçler gibi kritik anlarda kendi uydu katmanına sahip olmak yalnızca teknik bir mesele değil, aynı zamanda stratejik öngörünün ve ulusal iradeyi korumanın en somut ihtiyacıdır. Türkiye bu noktada bölgede kritik bir liderlik rolü üstlenme potansiyeline de sahip bulunuyor. Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'nın pek çok bölgesi henüz güvenilir ve egemen bir uydu tabanlı mobil iletişim katmanından yoksun. Bu coğrafyalara hitap eden, dost ve kardeş ülkelerle birlikte geliştirilen ve Türkiye'nin öncülük ettiği bir takım uydu çözümü, hem bölgenin dijital bağımsızlığına katkı sunacak, hem de Türkiye'ye teknoloji liderliği açısından konumunu ciddi şekilde güçlendirecektir. 5G, 6G uydu teknolojilerinin stratejik önemi, riskler ve kısıtlar, bu konunun önemi kadar üzerine titizlikle düşünülmesi gereken kısıtlarını ve risklerini de net olarak ortaya koymak gerekmektedir. Stratejik önem. İstihbarat ve haberleşme güvenliği. Yabancı uydu sistemlerine bağlı bir iletişim altyapısı, veri trafiğinin ve sinyal meta verisinin o sistemlerin kontrolündeki ortamlardan geçmesi anlamına gelir. Bu sadece bir teknik risk değildir ve devlet güvenliği açısından stratejik bir mahremiyet sorunu olarak ele alınmalıdır. Teknolojik bağımlılık döngüsü. 5G ile uydu teknolojileri entegre olmaya başlarken, 6G ile bu entegrasyon kaçınılmaz hale gelecektir. Yabancı operatörlerin sunduğu ETN çözümlerine bağımlı kalan ülkeler, bu bağımlılık döngüsünü bir üst nesle taşımış olacaklardır. Oysa bu döngüyü bugün kırmak, yarın kırmaktan çok daha az maliyetli olacaktır. Ekonomik değer ve cari denge. Yurt içi kullanıcıların yabancı uydu servislerine ödeyeceği ücretler, Türkiye'nin cari açığını büyütecektir. Öte yandan Türkiye'nin kendi geliştirdiği çözümü hem iç hem de ihracat pazarlarına sunması, bu dengeyi tersine çevirecektir. Bölgesel teknoloji liderliği. Çevresindeki ülkelere egemen ve güvenilir bir iletişim çözümü sunan Türkiye, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik ve stratejik açıdan da benzersiz bir konum elde edecektir. Riskler ve kısıtlar. Uzaya erişim. Bu hizmetleri sunmak için farklı yörüngelerde çok sayıda uydu fırlatılması gerekmektedir. Ancak yerli fırlatma kapasitesi henüz bu ölçeği karşılayacak olgunlukta değildir. Bu nedenle kısa ve orta vadede uluslararası fırlatma hizmetlerinden yararlanmak kaçınılmazdır. Bu durum hem maliyet planlaması, hem takvim güvenilirliği, hem de dışa bağımlılık açısından yönetilmesi gereken bir risk unsuru olarak değerlendirilmelidir. Mevzuat ve spektrum. Bu hizmetlerin mevcut yasal çerçevede henüz tam olarak karşılık bulmayan boyutları mevcuttur. Mobil operatörlerle ortak frekans bantlarının kullanılması, spektrum tahsisinde ilave düzenleyici kararlar ve uluslararası arenada harmonizasyon gerektirmektedir. BTK ve ilgili kurumların proaktif ve eşgüdümlü yaklaşımı, bu hizmetlerin hukuki altyapısının hazırlanması için kritik önem taşımaktadır. Finansman ve iş modeli. Hem uydu
hem fırlatma maliyetleri nedeniyle bu altyapının başlangıç yatırımı büyüktür ve milyarlarca dolar gerektirmektedir. Yalnızca Türkiye pazarı hedeflendiğinde yatırımın geri dönüşü çok uzun sürecektir ya da hiç mümkün olamayabilecektir. Bu nedenle iş modelinin baştan itibaren uluslararası pazar odaklı ve ortaklık temelli tasarlanması gerekmektedir. Teknik zorluklar. Özellikle anten ve RF teknolojilerinde, haberleşme katmanlarındaki yazılım ve algoritma çözümlerinde, uydu platformu tasarımında ve sistem arayüzünün gerçek uydu ortamında, sertifikasyonunda önemli mühendislik zorlukları mevcuttur. Bu zorluklar, Türkiye'nin mevcut yetişmiş insan gücü ve kabiliyetleri açısından aşılabilir olmakla birlikte, kapsamlı ve disiplinli bir Ar-Ge süreci gerektirmektedir. Türkiye'nin uzaya uzanan köklü serüveninde, bugün Türkiye kendi iletişim, IoT, yeryüzü gözlem ve istihbarat uydularını ve yer istasyonlarını tasarlayıp üretebilen az sayıdaki ülkeler arasına girmiştir. Uydu haberleşmesi, RF ve telekomünikasyon mühendisliği, uydu sistem entegrasyonu ve yazılım alanlarında ülkemizde bulunan yetkin insan kaynağı ve kurumsal bilgi birikimi, 5G 6G NTN altyapısının temel gerekliliklerini karşılayacak potansiyele sahiptir. Türkiye aynı zamanda 5G geçişini yapmış ve dolayısıyla karasal 5G altyapısını etkin şekilde işletecek olan 3 büyük mobil operatöre sahiptir. Bu operatörlerin ağ deneyimi, frekans hakları ve abone tabanı NTN servisleri için kilit taşlarını oluşturmaktadır. Ancak teknik yeterliliğin tek başına yetmeyeceği aşikardır. Sürdürülebilir bir ekonomik model olmadan, yüzlerce uydudan oluşacak bir takım uydunun geliştirilmesi ve işletilmesi gerçekçi bir hedefe dönüştürülememektedir. Burada kritik strateji, Türkiye'nin bu ağı yalnızca kendisi için değil, bölgesi için ve bölgesel işbirlikleriyle geliştirmesi olmalıdır. Dost ve kardeş ülkelerle, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika'nın belirli bölgeleri ve Balkanlar, kurulacak işbirlikleri, projeyi 3 açıdan dönüştürecektir. Birincisi, ilk yatırım maliyeti paylaşılacak ve her ortak kendi pazarıyla sistemi büyütecektir. İkincisi, teknolojiyi birlikte geliştiren ortaklar, çözümün hem sahipleri hem de kullanıcıları olacaklardır ve bu durum uzun vadeli bir bağlılık ve sürdürülebilir gelir akışı yaratacaktır. Üçüncüsü ise bölgesel ortaklık modeli ile Türkiye, teknolojiyi satan değil, teknolojiyi birlikte inşa eden bir lider olarak konumlanacaktır. Bu, diplomatik ilişkilerin teknolojik boyutuna da güçlü bir katkı sunması açısından oldukça önemlidir. Bu çerçevede, ulusal ekosisteme ilişkin de net bir tablo ortaya koymak gerekir. Türkiye'de bugün uydu teknolojileri, RF ve anten sistemleri, 5G yazılımı, uydu test ve doğrulama altyapılarıyla yer segmenti tasarımı alanlarında yetkin firmalar mevcuttur. Bu firmaların, yerli mobil operatörlerin ve devletin tıpkı AB'nin IRIS-2'de yaptığı gibi hem finansman hem de sahiplik desteğiyle bir araya geldiği bir model, uluslararası pratiklerle de örtüşen en sağlıklı yol olacaktır. Bu sürecin içinde aktif rol üstlenmek konusunda istekli ve kararlıyız. 1,5 yılı aşkın süredir hem öz kaynaklarımızla hem de yerli mobil operatör ortaklarımızla birlikte yürüttüğümüz kapsamlı fizibilite çalışmaları sonucunda şunu net olarak görmekteyiz. Doğru ekosistem kurgusuyla ve devletin stratejik desteğiyle ilk uyduları yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede yörüngeye göndermek mümkün olacaktır. Toplamda 7 ile 8 yıllık bir yol haritasıyla ise küresel kapsama ve gerçek zamanlı servis kapasitesine ulaşılabilmesi mümkün görünmektedir. Bunun uzak bir vizyon olduğunu düşünmüyoruz. Tam tersine doğru teknik ve finansal modeller ile gerçekçi bir projeksiyon olduğunu değerlendiriyoruz. Sonuç: Türkiye için 5G bir hedef değil, başlangıç olmalıdır. Dünya, mobil şebekeleri, uydu katmanlarını ve yapay zekayı tek bir birleşik iletişim mimarisinde kaynaştıran 6G'ye doğru hızla yürüyor. Bu yolda geri kalanlar, teknolojik bağımlılığı kaçınılmaz olarak derinleşecek bir kader miras alacaktır. Öncüler ise hem kendi vatandaşlarına güvenilir ve egemen bir iletişim altyapısı sunarken, hem de bu teknolojiyi dünyaya ihraç eden ülkeler arasında yerini alacaktır. Türk uzay teknolojilerinde 10 yıllar içinde oluşan birikim, yetişmiş insan kaynağı ve milli teknoloji hamlesi vizyonuyla
bu yolda gerçek bir şans yakalayabilir. Türkiye için 5G'ye geçiş, yalnızca daha hızlı bir internet hızına kavuşmak olmamalı, ülkemizin teknoloji tarihinde yeni bir bölümün kapısını aralamalıdır. Bu kapıdan geçmek içinse yalnızca karasal değil, uzaya uzanan bir adım gerekmektedir. Türkiye'nin 5G 6G yol haritasını oluşturma ve hayata geçirme sürecinde üzerimize düşen her sorumluluğu almaya hazırız. Geçtiğimiz 4,5 yıl içerisinde 21 adet uyduyu tasarladık, ürettik ve yörüngeye gönderdik. Uydularımızda %90 üzerinde yerlilik oranına ulaştık ve takım uydu işletme yazılımlarımız dahil tüm bileşenleri kendi bünyemizde geliştirdik. Uzay tabanlı IoT servisleri vermek için Connecta IoT Network adındaki takım uydumuzu işletiyor ve her yıl yeni uydular ile büyütüyoruz. Bu süreç içinde sıkı çalışmayla edindiğimiz teknik birikim, altyapı ve kabiliyetlerle girişimci ve vizyoner bakış açımız bizi bu göreve hazırlamaktadır. Türkiye 5G ile bir başlangıç noktasında duruyor. Uzaydan da bakabilmek için bu noktada doğru adımları atmalıyız. Bu ve benzeri iletişim, uydu, uzay havacılık teknolojileriyle ilgili güncel haber ve teknolojilere ulaşabilmek için teknoloji kanalımıza abone olabilirsiniz.